Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsimindeyken portakallı, bol Hindistan cevizli kek yapımıyla sizlerleyiz. Kekimiz için gereken malzemeler: 4 adet oda ısısında bekletmiş olduğum yumurtamı derin çırpma kasemin içine ekledim. Üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Normalde toz şekerini 1,5 su bardağı eklerdim ama portakalımın suyunda yeterince şeker oranında olduğu için 1 su bardağı yeterli geldi. Sizler tabii ki damak tadınıza göre şeker oranını artırabilirsiniz. Toz şekerimle yumurtamı güzelce beyaz köpük olana kadar karıştıracağım. Kekinizin yumuşak ve kabarması için mutlaka yumurtalarınızı oda ısısında bekletmeye özen gösterin. Ben yoğurdumu da kek yapımından 15-20 dakika önce dışarıda biraz bekletiyorum ki arkadaşlar, malzemeleri oda ısısında beklediği zaman kek daha güzel kabarıyor ve yumuşacık oluyor. Yumurtaların beyaz köpük kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra içine 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumu da biraz sulu tarafından ekledim arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet portakal suyumu ekliyorum. Benim portakalım büyüktü, suyu fazla çıktı. Siz kendi portakalınıza göre ayarlayabilirsiniz. Portakalın suyunun miktarı önemli değil. 1 adet portakal suyu olması yeterli. Suyunu sıkmış olduğum portakalımın da kabuklarını rendeledim arkadaşlar. Kek malzemenin içine ekleyip mikserimle düşük ayarda biraz karıştırıyorum malzemelerimi. Çok karıştırıp da yumurtamın köpüğünde sönmemesi için çok fazla karıştırmamaya özen gösterelim. 3 su bardağı unumu eleğime alıyorum. Üzerinde 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyeceğim. Arkadaşlar, bu arada un miktarı her zaman belirttiğim gibi kullandığınız malzeme un marka kalitesine göre değişebileceği için ben 3 su bardağı ekledim. Tabii ki siz her zaman hamurunuzun kıvamına göre onu eklemeye özen gösterin. Spatula ile birazcık unumu karıştıracağım ki arkadaşlar, mikserle karıştırdığımda etrafa un sıçramaması için bu işlemi ilk önce yapıyorum. Sonrasında mikserin düşük ayarıyla malzemelerimi çok az karıştıracağım. Yumurtamın köpükleri sönmemesi için de mikserimin yüksek ayarını kullanmayacağım. Çok az karıştırmam yeterli olacak kekime. Mikserin düşük ayarıyla kek hamurumu güzelce karıştırdıktan sonra hamurumun kıvamını size göstermek istiyorum. Bu kıvamda olması yeterli. Hamurumuz ne çok sulu ne de çok koyu olacak. Tam orta kıvamda olması yeterli arkadaşlar. Kekimi dökeceğim tepsime. Tereyağla yağladıktan sonra üzerine kek hamurumu döküyorum. Kekinizin piştikten sonra rahat kalıptan çıkabilecek tepsi veya kalıp kullanmaya özen gösterin. Kek hamurumu bu şekilde tepsisinde sallıyorum. Tezgahımı da biraz vurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Bu sayede her yeri eşit derecede pişmiş olacak. 5 dakika ısıtmış olduğum 175 derece fansız ayarda orta rafta kekimi fırınıma pişmeye gönderiyorum. Kekinizin güzel kabarması için mutlaka kek ayarında pişirmeye özen gösterin. Kekim pişti arkadaşlar. Benim 175 derecede yaklaşık 40 dakikada pişti. Tabii ki bu zaman her fırına göre değişebilir. Kekim fırından çıktıktan sonra biraz ılınmasını bekledim. Ilındıktan sonra kalıbından çıkartıp servis tabağına aldım. Kekim ılıkken arkadaşlar soğumadan üzerine reçel süreceğim. Sizler reçel yerine bal da kullanabilirsiniz. Reçelin suyundan fırça yardımıyla kekimin her yerine gelecek şekilde bolca süreceğim. Evinizde istediğiniz herhangi reçelin suyuyla bu işlemi yapabilirsiniz. Reçeliniz yoksa balla da yapabilirsiniz. Kenarlarını da sürmeyi ihmal etmeyelim. Hindistan cevizlerinin o kısma da güzelce yapışması için. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Reçelini kekimin her yerine eşit derecede sürdükten sonra üzerine bolca Hindistan cevizini döküyoruz.
Görüntüsüyle de kokusu, aromasıyla da çok güzel bir kek tarifi oluyor. Misafirlerinize, çocuklarınıza davetlerde yapabileceğiniz gerçekten çok güzel, kolay, pratik bir kek tarifi. Hindistan cevizi de seviyorsanız bu tarifi mutlaka çok seveceksiniz. Hindistan cevizini kekim bulayana kadar bolca döktüm. Kekim artık hazır. Hindistan cevizi eklemek istemiyorsanız da sade haliyle de zaten portakallı kek muhteşem oluyor. Hemen bir dilim keserek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık sünger gibi kek oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hemen iç dokusunun renginde görüyorsunuz. Portakalın kabuğu, suyu da çok güzel kekimize renk verdi. Rengiyle, kokusuyla gerçekten muhteşem bir kek oldu. Malzemelerini açıklama kısmına detaylı ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.